Gerçekten muazzam bir kale. Travnik Kalesi. Travnik Kalesi'nin en tepesindeki bayrağın oraya... nefes nefese kaldım buraya çıkana kadar. Şu en tepedeki oraya çıkmak istiyorum. Oraya çıkarken sizlere de Travnik Kalesi'ni anlatayım. Travnik Kalesi tabii çok daha eski zamanlarda kullanılmış ama tarihte ilk ön plana çıkma durumu Osmanlıların Bosna seferlerinde burayı hem kale hem de kalacak bir eski şehir gibi kullanmasından geçiyor. Zaten buraya Starigrad deniyor. Yerli dilinde Boşnaklar buraya Starigrad yani eski şehir diyor. Bu Osmanlı döneminde imparatorluklar tarafından etrafı yeni duvarlarla böyle yeni duvarlarla çevrilmiş, güçlendirilmiş ve mimariler eklenerek daha mimari yapılan eklenerek daha estetik bir yapı alması sağlanmış bu kalenin. İçerisinde Sultan II. Beyazıt'ın yaptırdığı bir takım eserler varmış. Ben henüz görmedim. Gideceğim görmeye. Ayrıyeten bu kale bazı İslami motiflerle de beslendirilmiş. Kalenin bazı tarafları İslami motiflerle tekrar yapılandırılmış. Bu kale Saraybosna'nın fethinde çok önemli bir yer oynuyor. Çünkü Saraybosna'ya oldukça yakın. Aşağı yukarı 100 kilometrelik bir yakınlığı var. Zenica şehrine zaten 40 dakika. Ve Travnik şehrinde hemen yukarısında, vadinin bayağı yukarısında. Dolayısıyla coğrafi konum bakımından baktığında ise kuşatılması pek de kolay değil. Travnik Kalesi'nden selamlar. Travnik Kalesi hakkında bir diğer bilgi 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından sancaklık haline getirilmiş ama maalesef 1903 yılında çıkan yangından dolayı kalenin içindeki cami hasar görmüş. Günümüzde ise geriye kalan bu güzel kale caminin bir takım kalıntıları ki mimarisi şurada hatta. Geriye bu güzel kaleden kalan kalenin kendisi, caminin kalıntısı ve minaresi. Ve tabii ki de muazzam bir Travnik manzarası. Bu görmüş olduğunuz yerse kalenin içerisindeki futbol sahasıdır dersem tabii ki de yalan söylüyorum. Hayır. Buranın ne olduğunu bilmiyorum ama böyle bir yer var. Şimdi şuradan devam edelim. Ama orası bir yere çıkmıyor. O zaman geri dönelim. Evet, kalenin bölümlerini yazmışlar da keşke bunların İngilizcelerini veya Türkçelerini de yazsaydınız. Ama anlamaya çalışayım. Ostaçi Cami. Yani bir tek F yerindeki camiyi anlayabildim. Maalesef. Zaten genel olarak ben bilgileri verdim. Buranın önemli bir kale olduğunu, Osmanlı'da komutanların veya askerlerin hem bölge güvenliğini hem de bölgede kalmak için burayı kullandı ve zaten bu yüzden buraya belirli yapıların inşa edildiğinden bahsettim.
Aynı zamanda İslami motiflerle de kale desteklenmişti. Bundan da bahsettim. 1903 yılında çıkan yangından da bahsettim. Genel olarak kalenin tarihi bu. Buranın bir de karşıda tabi camisi var. Medrese, cami. Cami ve medrese tabi minareli. Şimdi de oraya gidiyorum bakalım. Bunlarsa yerlilerin, kalede yaşayanların giydiği kıyafetmiş. Çünkü burası aynı zamanda Starigrad, yani kalenin içerisinde bildiğiniz bir hayat varmış. Çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Hepsini yazıyorlar ama bir İngilizcelerini yazmıyorlar ya. Vay be, sordum. Milattan önce 2600 yıllarda bunların çevrede, yani kalenin çevresinde bir takım habitatların olduğundan, yani milattan önce 2600 yıllarda dahi bu kalenin etrafında insanların yaşadığından, hayat sürdüğünden bahsetti burada birisi. Boşnak birisine sordum. Valla ilginç. Daha kale yokken binlerce yıl önce insanlar buralarda yaşıyormuş. Kaledeki gezimin sonuna geldim. Şimdi biraz şehre inip yemek yiyeyim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere Travnik Kalesi. Bye bye.